Loch Ness gölünde gerçekten bilinmeyen bir varlık mı yaşıyor yoksa hepsi bir uydurmaca mı? Loch Ness canavarının hikayesi yeni değil. 1500 yıl önce İskoçya'nın antik halkı Pictler taşlara devasa, uzun boylu bir yaratık çizdi. Suya ait olduğu açık olan bu figür bugün bile tam olarak açıklanabilmiş değil. Yerliler gölde yaşayan dev bir varlıktan bahsediyordu ve bu kulaktan kulağa yayılarak bir efsaneye dönüştü. 6. yüzyılında yıllardır anlatılan tuhaf öykülerle büyüdü. Gece vakti göl kenarında yürüyenler suyun içinden gelen derin homurtular duyduklarını söylüyor. Balıkçılar gölde görünmeyen ama varlığı hissedilen devasa bir gölgenin izini sürdüklerini söylüyor. Loch Ness canavarı efsanesi 1933'te patladı. O yıl George Spicer ve eşi göl kenarında devasa bir yaratığın hareket ettiğini gördüğünü iddia etti. Spicer, yaratığın uzun bir boynu, kocaman bir gövdesi olduğunu ve kısa sürede tekrar suya gömüldüğünü anlattı. Haber kısa sürede yayıldı, gazeteler olayı manşetlere taşıdı ve Loch Ness artık sadece bir İskoç efsanesi olmaktan çıkıp tüm dünyanın merak ettiği bir fenomene dönüştü. Bu olayın ardından 1934 yılında tarihe geçen en ünlü fotoğraf çekildi. Cerrah fotoğrafı. Robert Kenneth Wilson tarafından çekildiği söylenen görüntüde suyun üzerinde beliren uzun boyunlu bir varlık görülüyordu. İnsanlar Loch Ness'e akın etmeye başladı. Ancak 1994 yılında bu fotoğrafın sahte olduğu açıklandı. Fakat işin ilginç yanı şu ki bu itiraf bile Loch Ness canavarı efsanesini bitiremedi. Çünkü insanlar hala gölde bir şeyler gördüğünü iddia etmeye devam etti. 1950'lerden günümüze kadar yüzlerce görgü tanığı farklı açılardan çekilmiş fotoğraflar, videolar ve açıklanmayan olaylar kaydetti. Loch Ness'in sularında bir şeyler vardı ve ne olduğu asla tam olarak bilinmiyordu. Loch Ness Avrupa'nın en derin göllerinden biri. 230 metreye varan dipsiz çukurları, keşfedilmemiş mağaraları ve neredeyse tamamen ışık almayan noktalarıyla içinde nelerin saklandığını bilmek imkansız. Gölün derinliklerinde devasa boşluklar olduğu, bazı yerlerde suyun altındaki dev mağaraların gölden daha büyük alanlar oluşturduğu biliniyor. Eğer Loch Ness canavarı gerçekten varsa onu görmek neden bu kadar zor? Belki de yaratık keşfedilmemiş derinliklerde yaşıyor. Bazı görgü tanıkları gölde suyun bir anda kabardığını, durduk yere dev dalgalar oluştuğunu söylüyor. Açıklanmayan bir şekilde batan kayalar, suda birden ortaya çıkan dev gölgeler ve aniden kaybolan şekiller. Loch Ness'in suyu bulanık ve koyu renkli. İçinde yüzen bir şey göze görülemeyecek kadar derinde olabilir. Su yüzeyinde anlık beliren tuhaf şekiller bir göz yanılgısı mı yoksa gölde saklanan bir varlığın habercisi mi? Loch Ness canavarının gerçekten var olup olmadığı belki de hiçbir zaman bilinmeyecek. Ama kesin olan bir şey var. Loch Ness'in derinlikleri sırlarla dolu. Yüzeye çıkıp tekrar kaybolan varlıklar, aniden kabaran su, kayıtlara geçen garip olaylar. Bunlar bir yanılsama mı yoksa insanlar gerçekten gölde saklanan bir şey mi görüyor? İnsanlar Loch Ness canavarını gördüğünü söylemeye devam ettikçe bu hikaye yaşamaya devam edecek. Ne de olsa efsaneler ölmez.